Evet değerli arkadaşlar, yeni bir videoda Türkiye'nin borçları ile ilgili yeni bir video yapmak ihtiyacı doğdu. Hemen Türkiye'nin dış borçları ile ilgili yeni videomuza geçelim. Arkadaşlar, Türkiye'nin dış borcu ile ilgili yaptığımız bu grafikte görüyorsunuz. 2005'ten 2017'ye kadar dış borcumuz, 2017 dahil, ancak 2017'nin ikinci çeyreğine kadar dahil. Çünkü bunlar Hazine Müsteşarlığı'nın verdiği veriler üzerine yapılan bir çalışma bu. Arkadaşlar, sarıyla gözüken kamu borcu, devletin borcu, government, yani kamu borcumuz. Maviyle gözüken reel sektör, şirketlerin borcu, yeşille gözüken ise finans kesiminin borcu. Toplam dış borcumuz 432 milyar dolar. Buradaki bütün rakamlar milyar dolar. 432 milyar dolar, 130 milyar dolar kamu borcu, kalanı da kamu dışı borç. Bunu bilerek finans kesimi, yani bankaların kısaca diyelim aldığı borç ve özel sektörün borcu diye ayırdığımızda 302 milyar dolar kadar devlete ait olmayan bir borç var. Borcumuz bu şekilde arkadaşlar. Buradaki temel sorun, bu borcun tamamı mı Türkiye'ye ait, sadece 130 milyar dolar mı Türkiye'ye ait? Bunu daha önce konuşmuştuk. Doğrudur. Devletin borcu pür mikro iktisat bakışından bakarsak, yani temel iktisat olarak bakarsak 130 milyar dolar gibi gözüküyor. Hukuken de böyle. Fakat şu bütün Türkiye ekonomisinin borcu olduğu için, eğer kamu dışı kesim, yani finansal kuruluşlar veya şirketler zorlanırsa bu borcunu ödemekte, tabii ki bunun genel ekonomi yansımaları kötü olur. Türkiye'nin borcu bu. Türkiye'nin borcunu 432 milyar dolar kabul etsek bile gayri safi milli hasılamızın %50'sine denk geliyor borcumuz. Hemen hemen. Bu da pek çok ülkeden çok daha iyi bir durumda. Diğer ülkelerin dış borçları %100'ü geçmiş durumda. Yani bir yıllık gayri safi milli hasılalarından, bir yıllık gayri safi milli hasıla, hemen kısaca söyleyelim, o ülkenin sınırlar içindeki o ülkenin milli geliri. Yani şöyle kısaca, bazen sınır içinde sınır dışı diye ayrılır da kısaca şöyle diyelim. Bir ülkede bir yıl boyunca üretilen mal ve hizmetlerin parasal değeri, nihai mal ve hizmetlerin değeri. Yani bir yılda ürettiğimizin yarısı kadar borcumuz var. Bu diğer ülkelerde %100'ü kadar borcu var. Hatta %100'ü geçmiş ülkeler var arkadaşlar. Bunlar hepsi de büyük ülkeler bildiğimiz. Bizim dikkat edeceğimiz ne olmuş arkadaşlar? Kamu dış borcu kabul edilebilir bir oranda artarken, kamu dışı borcumuz bizim çok hızlı olarak artmış. Bizim bir finansal problemimiz var. Yani finans edemiyoruz kendimizi. Paraya ihtiyacı var Türk ekonomisinin. İç kaynaklar yetmediği için de sürekli dış kaynaklardan borç alıyoruz ve gördüğünüz gibi borçlarımız hızlı şekilde büyüyor. Bankalarımız gidiyorlar dışarıdan sendikasyon kredileri alıp özel sektörü fonluyorlar. Demek ki Türk ekonomisinin paraya ihtiyacı var. Yetmiyor kendi iç kaynaklarımız, tasarruf oranımız yetmiyor. Bizim tasarruf oranımızın yetmemesinin tabii pek çok sebepleri olabilir. Bunlar da konuşabiliriz ileride. Şimdi diğer grafiğe geçelim. Evet, uzun vadeli borçlarımızın kırılımı bu da. Yeşil olanlar TL borcumuz, sarıyla olanlar Euro borcumuz, mavili olanlar da dolar borcumuz. Borcumuzun çoğu dolar bizim ve gittikçe dolar borcumuz artıyor. TL borcumuz azalıyor. Euro borcumuz da azaldığı söylenebilir. Buradaki temel saik şu: dünyada 2008'den beri o kadar fazla dolar var ki, yani dünyada neredeyse herkesin kulağından dolar fışkıracak kadar çok dolar var. Bu da ucuz finansman oluyor. Dışarıdan biz dolar borçlanıp içeriye TL kredi olarak veriyoruz. Bu da dolar borcumuzun hızlı olarak artmasına sebep oluyor. Gene bizim ithalatımız dolarla olduğu için de dolar borcumuz hızlı artıyor. İhracatımız euro ile, yani biz euro kazanıp dolar harcayan bir ülkeyiz. Yani ihracatımızın euro yaptığını düşünürsek de euro bölgesinin, Avrupa Birliği'nin bizim ticaretimizdeki önemi de buradan anlaşılabilir. Evet arkadaşlar, teşekkür ederiz. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Çalışmanıza başarılar diliyorum.